Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'ndesiniz. Bu hafta olimpiyatlarla başlayıp göçmenleri ziyaret edip ondan sonra da gıda atıklarında turumuzu tamamlıyoruz. Merhabalar, Kültürhane Kent Rasathanesi'nin yeni programına hoş geldiniz. Ben Ulaş Bayraktar. Bu hafta vizörde Adabeşir Bayraktar var. Birlikte Mersin'in yeni stadyumu, Mersin Arena'nın önünden sesleniyoruz sizlere. Çünkü bu hafta biraz büyük spor olaylarından bahsederek programımıza başlamak istiyoruz. Önce Mersin Stadyumu hakkında küçük bir bilgi vereyim. 2013 yılında Akdeniz Oyunları vesilesiyle yapılmıştı. Çok hızlı bir şekilde yapıldı. Hatırlayacak olursanız aslında 2013'teki Akdeniz Oyunları'nı Yunanistan yapacaktı. 2 sene kala yapamayacaklarını bildirip Türkiye'ye devrettiler bu hakkı. Ve rekor bir sürede büyük tesisler yapıldı Mersin'de. Onlardan biri de Mersin Stadyumu'ydu. Kent merkezindeki çok sevdiğimiz Tevfik Sarıgül Stadı TOKİ'ye devredildi. TOKİ o araziyi alıp şu anda Millet Bahçesi olan yer buraya bu 25.000 kişilik stadyumu yaptı. Bu stadyumun birkaç özelliği var. Öncelikle Akdeniz Oyunları için yapıldı ama sadece açılış ve kapanış törenleri burada düzenlendi. Dolayısıyla hiçbir spor müsabakasına ev sahipliği yapmamıştı. Yusuf Demir'in Sözcü'deki haberine göre Mersin Stadyumu Beşiktaş'ın Vodafone Park'tan sonraki Türkiye'deki en pahalı stadyumu. Vodafone Park 183 milyon dolara mal olmuş. Mersin Stadyumu ise 20 milyon liralık bir farkla 162 milyon liraya mal olmuş. Onları 137 milyon lirayla Bursa'nın stadyumu izliyor. Bu tür stadyum yatırımlarına, inşaatlarına sizler de yaşadığınız kentlerde tanık oluyorsunuzdur. Ankara'da, Adana'da bildiğim kadarıyla. Kent merkezindeki anısı, mimarisi çok kıymetli olan stadyumlar yıkılıyor. Onların yerine işte parklar, AVM'ler, konut alanları yapılıyor ne yazık ki. Burada da aynı şey olmuştu. Kent merkezindeki Tevfik Sarıgül Stadyumu yıkıldıktan sonra orada uzun süre bir boş kalan arazi sonrasında şimdilerde daha açılmayan Millet Bahçesi'ne ev sahipliği yapıyor. Bu kent merkezinden anısıyla, mimarisiyle, erişilebilirliğiyle kent dışlarına taşınan stadyumlar çok da fazla kullanılamıyor. Atıl hale geliyor. Bu Mersin Stadyumu için de aynı şey oldu. Mersin Stadyumu ilk maçında birkaç tane futbolcu sakatlandı. Çünkü bütün bu mimariye bakarken zemine kimse ilgilenmemişti. O kötü sahada futbolcular sakatlanmaktan kurtulamadılar. Daha sonrasında hemen burası kapatıldı ve eski stadyum daha yıkılmamıştı. Orada devam etti müsabakalara. Sonra Mersin İdman Yurdu'nun makus kaderi onu amatör lige kadar düşürdü. Dolayısıyla burada Mersin İdman Yurdu maçları da çok fazla yapılamadı. Ulusal, uluslararası veya kupa maçlarına da ev sahipliği yapmadı burası. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bomboş, işte milyonluk bir yatırım işlevsiz bir şekilde kalıyor. Bu stadyum inşaat furyası bizi stadyum inşaatları konusunda Avrupa'nın zirvesine taşımış durumda. UEFA'nın 2019 yılında açıkladığı bir rapora göre Türkiye son 10 yılda 26 büyük stadyum projesiyle Polonya'nın ardından ikinci sırada. Polonya'nın 27 projesi var, Türkiye'nin 26. Fakat bu yeni yapılan inşaatların koltuk kapasitesine baktığınızda Türkiye, Rusya ve Polonya'nın önüne geçerek zirveye çıkıyor. Bütün dünyada bu tür büyük yatırımların, spor yatırımlarının, olimpiyatlar için, futbol şampiyonaları için yapılan yatırımların daha sonrasında kentin sırtına bir kambur olduğu genel olarak kabul edilen bir mevhum. Yunanistan olimpiyatları düzenledikten sonra bir türlü iki yakasını bir araya getirmedi dersek çok büyük mübalağa olmaz. İngiltere Londra olimpiyatlarında o yüzden birazcık daha portatif tesisler kurulmaya, yani olimpiyatlardan sonra başka amaçlarda kullanabilecek tesisler yapılmaya başlanmıştı. Şu anda aslında geçen sene biliyorsunuz Tokyo Olimpiyatları yapılacaktı, 2020 Olimpiyatları. Fakat pandemi sebebiyle 2021'e ertelendi. Şu anda da ne olacağını bilemiyoruz. Normalde yapılacağı söyleniyor. Fakat uluslararası seyircilere kapatılacağına dair söylentiler, rivayetler
muhtelif. Fakat bütün bunları kabul etmeyen kentler de var, köyler de var. Örneğin Avustralya'nın Lennox Head köyü Dünya Sörf Şampiyonası'nı yapmayı kabul etmemiş. Normalde bu hesaplamalara göre yaklaşık 1 milyon dolarlık bir işe tekabül ediyor. Yani öyle bir gelir getirmesi, öyle bir ticaret oluşması beklenen etkinliğe ev sahipliği yapmayı istememiş. Bunda pandemiden görece daha az etkilendiklerini, bunun değişmesini istememeleri de bir faktör. İşte bahsettiğimiz gibi bu bütün o sadece birkaç günlük, bir haftalık etkinlik için yapılacak altyapıların daha sonrasında kentin sırtında bir kambur olacağı da bir argüman. Ama en önemlisi biz bu şampiyona yüzünden 17 gün boyunca sörf yapamazsak ne olur diye buna izin vermemek için şampiyonayı kabul etmemişler. Dolayısıyla başka bir yerde yapılacak o Dünya Sörf Şampiyonası'nın o ayağı. Bu sadece kentler üzerindeki bir yük, kentler üzerinde bir maliyet veya bir yapılı çevre yükü değil, aynı zamanda insan hayatına mal olan bir boyutu da var. Geçen haftalarda Guardian'da bir haber çıktı. Katar biliyorsunuz 2022 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak o da. Ve 2010 yılı itibariyle hazırlıklara başladılar. 7 tane yeni stadyum yapılıyor ve düzinelerce büyük yatırımlar, işte yollar, altyapı sistemleri, toplu taşıma sistemleri, oteller, bir yeni kent kuruluyor Katar'da Dünya Futbol Şampiyonası için. Fakat bunun bir başka boyutu da bütün bu süre boyunca, yani 10 yıldır süren inşaatlarda 6500 göçmen işçinin hayatını kaybettiğini hesaplamış Guardian muhabirleri. Bunlar tabi resmi rakamlara göre doğal ölüm gözüküyor. Onların çok az kısmı iş cinayeti kategorisinde kayıtlara alınıyor. Ama temaslar, incelemeler, arşiv kayıtları bunların çoğunun Dünya Şampiyonası'na hazırlık sürecindeki o hummalı inşaat faaliyetinde hayatını kaybeden inşaat işçileri olduğunu gösteriyor. Bu işte sadece kentlere değil, kentlerin misafiri göçmenlerin de hayatına mal olduğuna dair çok üzücü, çok dramatik bir veri, bir haber. Tabii ki göçmenlerin trajedisi sadece bu tür organizasyonların hazırlık safhasından ibaret değil. Çok iyi biliyoruz, Türkiye'de Avrupa'ya geçmeye çalışan, kendini daha özgür bir dünyaya atmaya çalışan göçmenler bu yolda hayatlarını kaybediyorlar. Çok büyük çileler çekiyorlar. Bunun bir örneği Bosna Hersek'ten Hırvatistan'a geçerken mayınlı alan yüzünden geçen hafta bir kişi hayatını kaybetmiş ve 10 kişi de yaralanmış. Yaklaşık 79.000 mayın olduğu tahmin ediliyor. 965 metrekarelik bu alanda Bosna Hersek ülkesinin yüz ölçümünün %2'sinin bu tür mayınlı araziler dolu olduğu bilgisini de alıyoruz. Bu 7 Mart tarihli Guardian haberinden. Kendilerini Avrupa Birliği'nin sınırlarına atmaya çalışan göçmenler birçok başka sıkıntının yanı sıra bir de mayınlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Tabii ki mayınlı arazi olmasa da göçmenlerin bu yolculukları çok sıkıntılı. Bu en çok sıkıntı çektikleri yerlerden biri de Macaristan. Çünkü Macaristan sistematik olarak, kaçak olarak sınırlarından giren göçmenleri geri gönderme uygulamasına devam ediyor. Gerçekten çok acımasız bir şekilde, hiçbir hele pandemi koşullarında hiç izlenemeyecek, hiç kontrol edemeyecek bir şekilde artık bu geri göndermelerin Cenevre Sözleşmesi'nin tamamen ihlali olduğu görüşü paylaşılıyor. Benzer şeyi biz de biliyoruz. Yunanistan'ın da Ege'de o botlarla, teknelerle geçmeye çalışan mülteci gruplarını zorla geri gönderdiği basına sık sık yansıyor. Avrupa Birliği'nin de buna yönelik gözlemleri, buna yönelik raporları yok değil. Tabii eğer inanırsanız. Fakat bütün bu Avrupa Birliği'ndeki işte Hırvatistan'da, Macaristan'da, Yunanistan'daki uygulamaların istisnası bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Bir güvenli limanlar, kentler birliği oluşturmuş durumda. Bu birlik Almanya'da doğdu ve bu kentler mültecilere açık kapı uygulaması yapmaya çalışıyorlar. Bu iddiadalar.
ve merkezi hükümetlerin buna izin vermesi için çabaları var. Yani evlerini terk etmek zorunda kalan, birçok trajik sebepten dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan bu göçmenlere kentlerinin kapılarını açmak ve onların insanca bir muamele görmesini, daha huzurlu, özgür bir hayat yaşayabilmeleri için kendileri bu konuda inisiyatif almak istiyorlar. Ama bu konuda merkezi hükümetlerin de engellemelerden vazgeçmesi için bir çağrı yapıyorlar. Aslında Türkiye bir ülke olarak çok yakın zamana kadar böylesi bir güvenli liman özelliği taşıyordu belki de, ama o sorunlar burada da bitmiyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Denizden geçmeye çalışan ve geri gönderilmeye çalışan mültecilerden bahsetmiştik. Şimdi yine deniz ve denizdeki can kurtarmadan gidelim. Bambaşka bir alanda Dublin'e gidelim. Dublin'in en büyük sorunlarından biri o liman boyunca denize düşenlere atılmak üzere bekletilen can simitlerinin kaybolmasıymış. Her hafta 140'a yakın can simitinin kaybolduğu, çalındığı veya kullanılmaz hale geldiği bilgisinden hareketle buna bir çare bulmaya soyunmuş Dublin Belediyesi. Bu yaklaşık yılda 20.000 euroya mal olan bir maliyet demek belediye için ve bunun için de daha akıllı can simitleri projesi hayata geçirilmiş. Yani can simitlerin üzerinde bir izleme imkanı tanıyan bir çiple nerede can simidi var, nerede yok, nerede kaybolmuş, nerede çalınmış, bunun bilgisine anında kavuşabiliyor belediye. Bu projenin bir başka boyutu daha var bu vesileyle öğrendiğim. Avrupa Yenilikçi Tedarik Destek İnisiyatifi kapsamında hayata geçirilmiş bir proje. Bu Avrupa Birliği'nin bir girişimi, bir oluşumu ve aslında bu tür yenilikçi uygulamalara, daha teknolojik, daha yapılmamış uygulamalara destek vermek, bunların ihale sürecini kolaylaştırmak için hayata geçirilmiş. Önce Avrupa Birliği'nin bu inisiyatifi süreci değerlendiriyor, ihtiyaçları ortaya koyuyor, buna yönelik bir teknik şartname hazırlıyor, bu şartnameye cevap verebilecek firmaları teşhis ediyor ve ilk elemeden sonra belediyeler, yerel yönetimler bu ilk elemeyi geçmiş şirketlerden ihalesiz bir şekilde hizmet satın alabiliyorlar. Dolayısıyla hem o ihale süreci kolaylaşmış oluyor, hem o ihalenin esas can damarı olan şartname hazırlama sürecinin o teknik karmaşıklığını Avrupa Birliği'nin bu desteğiyle aşmış oluyor belediyeler. Çok fazla uygulaması yok, yeni uygulanıyor. Tabii teknoloji akıllı veya değil bir şekilde devam ediyor. Bunun yeni bir boyutu, biliyorsunuz bu pandemi sürecinde uzaktan alışveriş patlaması yaşandı. Evlerimizden çıkamadığımız veya çıkmak istemediğimiz dönemlerde hepimiz internetle, telefonla sipariş verir hale geldik. Bu müthiş bir trafik artışı, bu firmaların artışına sebep oldu. Sadece bu teslimatı yapan motosikletli, bisikletli emekçilerin yaşadığı kazalar bile artık yadsınamaz bir boyuta geldi. Bunda yeni bir teknoloji olduğunu öğreniyoruz. Artık kargolar drone'la taşınacakmış. Öyle ki 2026 yılı itibarıyla kentlerde 1 milyon drone'un bu tür kargo hizmeti vermeye başlayacağı ifade edilmiş. Şu anda bu sayı sadece 20.000 ve bu öncelikli olarak işte Gana'da, Ruanda'da, Şili'de o sağlık emekçilerinin ihtiyaçlarını karşılamak veya tıbbi yardım için kullanılıyor. Fakat bu yavaş yavaş gündelik hayatımızın bir parçası olmaya başlayacak. Bu da hem hava taşımacılığın hem hava trafiği açısından hem bunların kalkacağı, ineceği yerler açısından belediyelerin şu ana kadar hiçbir zaman gündeminde olmayan yeni bir ihtiyaç, yeni bir planlama gerekecek. Dolayısıyla bu 2026'yı beklemeden buna yönelik hazırlıkların yapılması gerektiğini hatırlatıyor bu haber. Türkiye için erken zannedebilirsiniz. Sakın öyle düşünmeyin. Çünkü Kasım 2020'de daha yani pandeminin o ikinci yasakların başladığı dönemde Adana'nın Kozan ilçesindeki bir şırdancı siparişleri drone'la teslim etmişti. Bu haberlere yansımıştı. Görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de gerçekten de bu Adana'nın zekasının geldiği boyutu 2026 hizmet kalitesi
kalitesini bugünden sunan Şırdancı'yı izlemenizi tavsiye ederim. Bütün bunlar dediğim gibi hem bir yandan müthiş bir trafik yaratıyor, bu uzaktan sipariş, e-ticaret alışkanlıklarımız veya zorunluluklarımız, hem işte dronlarda bahsettiğimiz gibi havada, yerde müthiş bir trafik yaratıyor ama aynı zamanda da müthiş bir atık yaratıyor. Çünkü aldığımız her şey bir plastik ambalajın içinde ve herkes sefer tasıyla bu hizmeti sunmuyor tabii ki. Dolayısıyla da pandemi döneminde plastik atık oranının %25 arttığını öğreniyoruz. Sadece plastik de değil, gıda israfı konusunda da karnemiz epey kırık dolu. Geçen hafta 2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı raporu hazırlandı. Bu rapora göre toplamda 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Buna karşın 690 milyon insan da açlıktan etkilenmiş durumda ki bunun artmasından korkuluyor. Dolayısıyla bir yanda tonlarca gıda israf edilirken bir yanda milyonlarca insan açlıktan muzdarip. Türkiye bu konuda çok vahim bir durumda. Öyle ki her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiği tespit edilmiş ve bu verilere göre Türkiye, Kongo ve Meksika'nın ardından dünyanın en çok gıda israf eden 3. ülkesi olmuş oluyor. Gıdanın fazlalıklarının tekrar toprağa, tekrar doğaya dönmesinin yolu çoktan bilindi. Çok zor, çok büyük maliyetlere ihtiyaç duyan bir yatırım da değil. Öyle ki Buğday Derneği Avrupa Birliği tarafından desteklenen sivil toplum diyaloğu kapsamında yaptığı bir projeyle daha 2017 yılında belediyeler için kompost rehberi yayınlamıştı. Fakat bu doğal atıkları kompost yoluyla tekrar doğaya kazandıran belediyelerin sayısı hala bir elin parmaklarını geçmiyor. Bunun hem belediyenin o çöp toplama faaliyetlerinin bir parçası olarak hem de vatandaşların örgütlenmiş biçimde yapmasına imkan tanıyacak uygulamalar hayata geçirilmeli. Bu haftalıkta bu kadar diyelim. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Nesime Karatek'e yine bu kaydı bir programa dönüştürecek Fredrik Ebert-Stiftung'un desteğiyle işte altyazılarımız, Türkçe, İngilizce altyazılarımız hala devam ediyor. Sizler de eğer düşünce, öneri ve eleştirileriniz olursa onları e-mailim, Instagram'ım ve Twitter hesabıma bana iletebilirseniz memnun olurum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.